Merhaba arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videom ihtiyaçlarımdan kaynaklanan nedenlerden dolayı yüksek kapasite bir powerbank ihtiyacı duydum ki bunu hani yanımda taşımaktan ziyade biraz daha kamp için özellikle tasarladım bu powerbank arkadaşlar. Kampta kullanacağım. Hani arabama atacağım, götüreceğim. Kamp alanında da koyacağım masa üstüme. Hem aydınlatmalarımı besleyeceğim. Bu arada bununla ilgili 5 voltluk aydınlatma projem de var. Onun da videosunu paylaşırım sizinle. Bunu da yorumlarda talep ediyorsanız videoyu paylaşmamı yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi buna benzer powerbanklar var ama işte biraz 3 kişi 4 kişi gidiyoruz biz genelde kampa. Birer kere şarj oldu mu telefonlar powerbank bitiyor haliyle. Ben de düşünürken yüksek kapasite bir powerbank yapayım ki bu arada bu LGAA yani LG'nin AA S3 18650 serisi 2200 miliamperlik batarya grubu arkadaşlar. Her pil bir tanesi 2200 miliamper, toplam 30 tane var. 66.000 miliamperlik bir miliamper saatlik bir gücüm var elimde arkadaşlar. Bunu dediğim gibi kampta kullanacağım. Sizin de buna benzer ihtiyaçlarınız varsa onun için böyle bir şey tasarlayabilirsiniz. Bu da size örnek olur. Bunun için dediğim gibi 30 tane hani sizin kapasiteyi belirleyeceğiniz orandaki ihtiyaç duyduğunuz piller. Siz daha yüksek yapmak istiyorsanız ona göre pil alabilirsiniz veya 1S 40 amper 60 amper şarj modülü de kullanabilirsiniz burada. Ben onun yerine 2 adet ikisiyle aynı anda şarj edeceğim. Powerbank elektronik kart yani powerbank şarj kontrol kartı. Bunlardan bağlayacağım. İkisiyle aynı anda doldurduğum zaman yaklaşık kendi 2 amperlik bir güç kaynağıyla şarj edersem bunu hani 10, 12, 13 saatte belki 15 saatte dolar diye tahmin ediyorum. Onu da deneyip göreceğim arkadaşlar. Burada dediğim gibi hazır kartlardan 2 adet aldım ben. 30 tane de pil. Kablolarını lehimledim. Çok basit arkadaşlar. Burada 30 tane pili birbirine paralel bağlıyorsunuz arkadaşlar. Artılar artılara, eksileri eksilere. Burada bir şey yok. Bu kısmı elektronikten anlayan her arkadaş yapabilir diye düşünüyorum. Diğer tarafta da powerbank'ımın bağlantısını, powerbank kartımın, şarj kontrol kartımın bağlantısını yapıyorum. Artı ucu artıyı. İki ayrı kart kullanacağım için diğerinde yine aynı şekilde diğer kartına artısını. Video çok uzun olmasını istemediğim için önceden pil paketini hazırladım arkadaşlar. Yoksa saatlerce pil lehimlediğimi izlemenizi istemedim. Yani bunu paralel bağlanacak. İşin o tarafında çok bir şey yok. Tamam. Lehimleme işlemim bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapasite full. Bağlantıları yapılmış. Ona keza bu da aynı şekilde. İkisinde bağlantıları yapılmış arkadaşlar. Burada videoyu durduracağım. Sonrasında tekrar pili balya şeklinde saracağım. Ondan sonra daha doğrusu burayı hızlandırayım. Videodan gerekirse. Arkadaşlar kalın izole bant kullanıyorum ben bu iş için. Siz pil bandı varsa, hani pilin kendi yalıtkanı varsa onu da kullanabilirsiniz. Bunun piyasada hırdavatçıların birçoğunda var. Elektrik bandının kalını derseniz verirler arkadaşlar. Özellikle bu tür pil uygulamalarında çok iyi oluyor çünkü kalın arkadaşlar. Hani yalıtkan kısmı önemli çünkü. Az kalmış, bitene kadar saracağım. Ve bitti.
gelelim test aşamasına. Telefonumuzun bir tanesini buraya tepki vermedi. Telefon dip şarj olmuş olabilir, ona bakacağım. Şarj olmaya başladı arkadaşlar. Diğer telefonun dip şarj olmuş olma ihtimali çok yüksek çünkü günlerdir duruyordu. Anlamış ki onun yuvasına girmemiş. Diğer şarj soketiyle şarj edeyim. Şunu şarj edeyim. Burada deneyim çünkü. Bir tane daha şarj telefon getireceğim. O şarj alıyor. Beyaz olan için. Burada gördüğünüz gibi şarj yapmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bunda düzgün bir şekilde izolasyonunu yapacağım. Pilin sağına soluna bir tarafına uygun bir şekilde yapıştıracağım ve kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.